Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Gala Manşet programına hoş geldiniz. Ben Sinan Sinan'la Gala Manşet muhteşem bir yayına daha karşınızda. Gene tüm gerçekleri benden öğreneceğiniz harika bir program sizleri bekliyor. Nereden biliyorsunuz harika ve gerçekleşeceğini ve tüm doğruları benim söyleyeceğimi? Bir önceki videomu seyreden arkadaşlar, Galatasaray'ın futbolu SOS veriyor demiştim ve SOS veren Galatasaray'ın futbolu Ajax'ta da mükemmel işler yaparken, hakikaten neredeyse kusursuza yakın bir futbol oynarken dönüşünde Kocaelispor'da maalesef ligin ilk yenilgisiyle tanıştı ve maalesef alttan gelen rakibimize puan farkını 1'e kadar düşürüp onları da potaya soktu. Bu Trabzon maçındaki basiretsiz futbolumuz, işte ondan sonraki bu Kocaeli'ndeki ligdeki basiretsiz futbolumuz maalesef artarak devam ediyor. Ben bunları bir önceki videomu seyredenler tarafından, iyi takip edenler tarafından bilecektir ki Galatasaray futbolu SOS veriyor dedim, dinletemedim. Şimdi diyeceksin ki kardeşim sen ligde mi başarı istiyorsun, Avrupa'da mı başarı istiyorsun? Ben ikisinde de başarı istiyorum. Mümkünse hatta Türkiye Kupası'na da başarı istiyorum. Çünkü bunu daha geçmiş zamanlarda yapan hocalarımız vardı. Bir tanesi Sayın Fatih Terim, sağ olsun, muhteşem başarıları imza attı. Hem UEFA Kupası, arkasında o zamanlar Türkiye Kupaları, lig şampiyonlukları falan filan derken biz böyle 3'te 3'lerle falan gidiyorduk. Daha sonra da 2'de 2'lerle falan gittiğimiz oldu. O yüzden mümkünse hani Galatasaray, söyleyin adını, yer aldı. Bütün ne diyelim turnuvalarda favoridir. Hatta şampiyondur. O yüzden de benim için çok önemlidir Galatasaray'ın her alanda başarısı. Kadroyu buna göre kuracaksın, çalışmanı buna göre yapacaksın, teknik ekibi buna göre düzenleyeceksin. Yani A'dan Z'ye her şeyini 3 kulvarda başarılı olacak şekilde yapacaksın ki rahat edesin. Efendim, şu anda daha henüz 10 Kasım'ın içerisindeyiz. 10 Kasım'da çekiyorum bu videoyu. Aziz atamın huzurunda saygı ve rahmetle eğiliyorum. Ulu Önder Atatürk'ü anmak sadece onu görmek demek değildir. Onun düşüncelerini günümüzde de eğer benimsiyorsak, anlıyorsak ve onun çizdiği yolda devam edebiliyorsak, devrimleri gerçekleştirebiliyorsak ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. O yüzden de iyi ki var olmuş, iyi ki yaşamış, iyi ki bizi de kurtardı ve bugünlere gelmemizde de çok büyük pay sahibi oldu. Sadece o değil, sadece Sayın Atam değil, onunla beraber saygıdeğer tüm Mehmetçikler, vefat edenler, tüm Ayşecikler, tüm o dönemde bu uğurda canını feda etmiş tüm şehitler, hepsine rahmet olsun efendim. Hepsinin yattığı yer nurdur, cennettir, vatan bu emanetle devam etmektedir. Bu emaneti doğru kullanmayanlar, yüreğinde hissetmeyenler, diyecek bir sözüm yok onlara da. Allah onların da şifasını versin tez vakit diyorum. Evet, atamızı andık 10 Kasım'da. İnşallah nice 10 Kasım'larda da anmak kısmet olur hepimiz için. Evet, şimdi gelelim bugün Dursun Aydın Özbek Başkanımın, değerli abimin, Galatasaray Ali Sami Yen Stadı önündeki anma töreninde ettiği çok güzel bir laf vardı. Hatta ben bu e, maçtan sonra da yazmak istedim açıkçası bu cümleyi ama maalesef ve maalesef birçok kişi anlayamaz, birçok kişi yanlış anlar, birçok kişi bunu yanlış aksettirir diyerek şey yapmak istemedim. Biraz yutkundum açıkçası. Ama sağ olsun başkanım söyledi. Ben de oradan devam edebilirim. Ne dedi? Atatürk'ün ben futbolcunun, ben sporcunun özür dilerim. Zeki, çevik ve ahlaklısını, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim dedi. Bu çok önemli bir kelime. Sadece zeki demek yani bütün yeniliklere açık olan, tüm gelişmeleri iyi takip eden, aklını kullanan, başarı için her türlü bilgi birikimine haiz olan demek. Zeki, akıllı, yani o sırada doğruları yapmak için yola çıkmış olan kişi. Çevik ne demek? Bunun içinde güçlü bir iradeye, güçlü bir bilgi birikimine, güçlü bir vücut yapısına sahip olmak demek. Çevik.
Akabinde ne geliyor? Ve ahlak. Ahlak nedir? Ahlak da yanlış yollara sapmadan doğru işler yaparak başarıya ulaşmak. Yanlış işler nedir? İşte şikeye bulaşmak, torpil yapmak, ne bileyim işte şey kullanmak, bu doping maddeleri kullanmak vesaire vesaire. Tamam yani bunun gibi birçok şey yani ahlak sayabiliriz. Ahlak içerisinde ben şunu da sayarım. Mesela antrenmandan kaytarmamak, hocanın dediklerini yapmak, kendine iyi bakmak, anlatabiliyor muyum? Devletin sunmuş olduğu imkanlara gözü gibi bakmak gibi yani bir sürü ahlakla ilgili size şey sayarım ama ahlaklı bir insanın bunları kendine saydırmasına gerek yoktur. Ahlak sadece yani manevi ahlaktan bahsetmiyoruz. Maddi manevi tüm ahlaklardan bahsediyoruz. Eğer bir futbolcu bir forma altında para kazanıyorsa oraya son kanının yani terin son damlasına kadar mücadele eder ve takımını kazanması için elinden geleni de yapar. Bu da bir ahlaktır. Eğer o gün formu durumu iyi değilse, bütün branşlar için söylerim bunu. Şunu diyebilmelidir, arkadaş ben bugün iyi değilim hocam. Ben kenarda oturayım ya da ben tribünde oturayım. Daha verimli arkadaşlar var. Onlara da şans verilmesi hayırlısı olur demek de bir ahlaktır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi birazdan buraya da açacağım zaten. Hiç merak etmeyin. Ahlaklı adam ne demek, nasıl oluyor? Ahlaklı para kazanmak, haram para kazanmak nedir veya ne değildir? Birazdan da ondan bahsedeceğiz. Neyse. Bu da işin bir tarafı olsun. Ona da bir yerde bakacağız. Neyse. Efendim gelelim fasulyenin faydalarına. Ajax maçı. Ajax maçı hakikaten Galatasaray'ımızın son dönemlerde oynadığı yani Liverpool'dan sonra Avrupa Kupası'nda oynadığı ender iyi maçlardan bir tanesiydi. Gerçekten çıkan kadro, sahaya diziliş yani şimdi bakıyoruz 5 yemiş Frankfurt'tan bir Galatasaray. Akabinde Liverpool'u, Bodo'yu ve Ajax'ı üst üste iyi skorlarla yendi. Kalesine çok fazla da tehlike yaşamadı. Ve hakikaten e, mis gibi bir tereyağından kıl çeker gibi kılçıksız bir maç oynadı. Ha ara ara hatalar yapmadı mı? Yaptı. Ama artıları eksilerini o kadar çoktu ki bu maçta. Hakikaten eksileri sayacak bir durum yoktu baktığınızda. İşte burada da maalesef şu var. Hem teknik ekip hem oyuncular iki kanala birden konsantre olamıyorlar. Yani işte Bodo yendik, Trabzon'la berabere kaldık, akabinde Ajax'ı yendik falan. Yani şimdi Trabzon maçına göre yorum yapınca bu maçta fark yer diyorsun. Abi diğer taraftan diyorsun ki yani e, Ajax maçını bu şekilde oynayan bir Galatasaray'da ligde rakibini içinden geçer, sürklase eder diyorsun. İşte ikisi de olmuyor çünkü maalesef hem teknik ekip hem oyuncularımız aşırı bir motivasyon, konsantrasyonla Avrupa Kupası maçı oynadıktan sonra Türkiye'ye geldiklerinde aynı başarıyı maalesef pek sağlayamıyorlar. Yani mesela şöyle kısaca bir hücum verilerine bakalım. 14 şut çekmişiz, 8 şut çekmişler. Biz ceza sahası dışından 6 şut, onlar 3 şut. İsabeti 8. Yani biz 14 şutun 8'inde isabet bulmuşuz. %50'lik bir orana tekabül ediyor neredeyse baktığınızda. Onlar bu 8 şutun %2'siyle neredeyse işte %22'sine falan tekabül eden bir ortalamayla oynamışlar. Yani yok denecek kadar adamları sağdan silmişiz. Topla oynamada üst düzeydeyiz. Orada burada üst düzeydeyiz. Zaten adamlar sarı kartta da çok iyiydi. Maşallah biz 4'te 0 yani onlar bayağı bir sarı kart almış. Pas arası yapmışız. Orta kesmişiz mesela. Biz gene 20 tane orta kesmişiz baktığımızda. Onlar 13 ortayla maçı tamamlamışlar. Ama bir diğer taraftan şu ısı haritasına baktığımızda gerçekten gayet dengeli, gayet doğru bir sahaya yayılım. Sahanın her tarafını kullanan, doğru bir şekilde hücum gerçekleştiren bir Galatasaray sahası da görüyoruz. Isı sahası, ısı haritasına baktığımızda. Evet yani orada şey vardı işte ıslıklarla kazanan Galatasaray, hayır ıslıksız da kazanan bir Galatasaray'a evlenebiliyormuş rahatlıkla. Evet, ben Trabzon maçından sonra futbolumuz alarm veriyor dediğimde şunu kastetmek istedim. Hem teknik ekip hem oyuncular maç seçiyorlar cepte ama rotasyon da yapmıyorlar. Bir tane rotasyon yaptı.
Okan Hoca orada çok eleştirildi. Bizim taraftar da çok biliyor. Ben dedim ki 2 tane ayrı şey kurulmalı lazım. Yani her lig maçına yaklaşık aynı 11 ile her Avrupa Kupası'na yaklaşık aynı 11 ile çıkmamız lazım. Bunun için de 3-4 değişiklik, 5 değişiklik neden olmasın yapılabilir. Orada farklı, burada farklı bir formasyonla çıkıp her iki kulvarda da hem oyuncuları dinlendirerek hem de taze oyuncuları oyuna sokarak, motivasyonu yüksek oyuncuları sahaya sokarak, oyuna sokarak bundan bir verim elde edebiliriz demiştim. Fakat dinlenmemiş ki bundan da vazgeçildi. Ayak ile ilgili söyleyebileceğim çok bir şey yok. Hakikaten Osimhen'in hattrick'i daha da fazlasını kaçırdık. Daha da fazlasını atabilirdik. Ve hakikaten harika bir 90 dakika oynadık. Dönem dönem oyundan düşmedik bir düştük ama bunlar çok önemli değil. Ajax maçıyla ilgili söylenecek bir şey yok. Teknik ekibi, oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol izlettirdiler bize. Harika da bir galibiyet aldırdılar bize. Alından öpürük yok. O hafta inanılmaz Samsunspor'da müthiş gidiyor. 3-0 bir galibiyet elde etti. Yani şaşırtmaya devam ediyor Samsunspor herkesi. Beni değil ama benim dışındaki birçok kişi şaşırtmaya devam ediyor. İnanılmaz iyi bir oyuncu grubu var. Bizden de Eyüp orada. Bu hafta da inanılmaz güzel bir iş yapmış Eyüpspor'a karşı. Yani hiç de fena gitmiyorlar baktığınızda. Samsunspor'u da teknik ekibinde, oyuncularını canı gönülden tebrik ediyorum. Atan boşuna Samsun'a çıkmamış demişti bir arkadaşım bu konuşmayı yaparken. Biraz abartı gelmekle beraber hakikaten Samsun'da gelinlikçi anlayışı benimsediğinde müthiş işlere imza atıyor diyelim. Diğer taraftan gelelim sonraki Trabzonspor özür dilerim, Kocaeli Spor maçına. Şimdi muhteşem bir Ajax maçı geçmiş. Baktığımızda Ajax'la biz ne zaman oynamışız? Deplasmanda oynamışız. Gece geç vakit oynadık. Yani daha doğrusu Hollanda saatine göre 9'da başladı maç da bizde 11'de başladı. 9'da başlayıp 11'de bitti. 5-11'de oynuyoruz. Sonrasında geliyoruz. Kocaeli Spor bize yakın. 9-11'de de Kocaeli Spor'la oynuyoruz. Su verenleriniz çok olsun. Hani Kocaeli Spor'da deplasman sayılmaz baktığınızda. Şimdi 1 saatlik yolu var İstanbul'dan yani Kocaeli'ne gitmek ne kadarlık bir şeydir ki yani. Hani bilemedim 1,5 saat olsun yani. Evet, 2 saatlik bir yolculukta varılan bir Kocaeli deplasmanı. Ne olmuş peki Kocaeli deplasmanında? Biz ne gördük Kocaeli deplasmanında Galatasaray'ı? 4-4-2 ile çıktığını gördük. Nedir bu 4-4-2 ile çıkan Galatasaray'ın bu fani durumu? Efendime söyleyeyim. Ne yapmış bakayım bize ne göstermiş? Bir kere Maçkolik yanlış bir gösterimde bulunuyor. Maalesef ve maalesef biz Sane sağ kanat, Barış sol kanat, orta Torreira, Lemina, defans Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Singo ve önlerinde Osimhen, Icardi yerleşiminde. Osimhen daha kaleye yakın, Icardi bir tık daha gerisinde serbest rolde gibi anlatabileceğimiz bir pozisyonda dizilen bir 4-4-2'lik Galatasaray 223 milyonmuş. Değerimiz 16 milyon da Kocaeli Spor'un değeriymiş efendime söyleyeyim. Maç başladan itibariyle Selçuk eski kaptanımız Selçuk Şahin inanılmaz iyi analiz etmiş bizi ve herkes artık analiz ediyor. Yani bu analiz kısmını artık anlatacak bir şey yok. Yani bütün takımlar bizim gibi büyük rakiplere karşı oynarken biraz canlarını dışına takıyorlar. Bu şaşırılacak bir şey değil yani. Sonuçta adamlar bundan ekmek yiyor, ahlaklılar. Ahlaklı oldukları için de terlerinin son damlasına kadar da sahada mücadelelerini sürdürüyorlar. Belli bir taktik anlayış içerisinde. Selçuk Hoca da gerçekten bize çalışıyor. Bu ahlaksızlık yapanlar yok mu? Pek tabii var ama ona benim ilgi alanıma girmiyor. Galatasaraylı bilirsiniz Fatih Hoca'nın bir lafı vardır ve hem Florya'da hem de statta yazar. Sizi buraya getiren yeteneklerinizdir. Sizi burada tutacak olan karakterinizdir diye. Karakter meselesi çok önemlidir. Selçuk Hoca da yapmış olduğu işin hakkını vermiştir. Ahlaklı davranmıştır. Her ahlaklı spor adamı gibi de takımını iyi çalıştırmış ve bizi yenmiştir. Kendisini de canı gönülden tebrik ediyorum. Kendisine de abuk sabuk laf edenlerin de Allah'a havale ediyorum efendim. Onlar anlamışlardır ne demek istediğimi. Buna karşılık Okan hocamız peki ne yapmıştır? 4-4-2 çıkarak Galatasaray'ımızı
müthiş bir şekilde kitlemiştir. Galiba gene internetimiz Şinanay yavrum Şinanay olmuş. Vallahi bu internet sorunsalını ne yapacağız bilmiyorum. Bu yüzden de evde canlı yayın gerçekleştiremiyorum. Modemi mi değiştireceğiz yoksa başka bir şey mi değiştireceğiz bilmiyorum ama benim ivedilikle burada bir şey değiştirmem gerekiyor. Bunu anlıyorum. Bakalım neler olacak, neler ilerleyen dakikalarda. Evet, çünkü niye Maçkolik'ten birkaç istatistik vermek istedim size de. Onunla ilgili şu anda bir sıkıntım var. Bir türlü açılamadı. Şimdi interneti kapatıp açınca kendine geldi. Efendime söyleyeyim. Kocaeli maçını hiç şaşırmadım kaybettiğimize. Bak ama hiç şaşırmadım kaybettiğimize. Çünkü dakika 1 itibariyle başlayan maçta Kocaeli Spor'un inanılmaz bir atak, basan, koşan, bizim de Icardi ile beraber inanılmaz derecede basamayan, koşamayan ve hiçbir işi doğru gerçekleştiremeyen bir takım hüviyetine büründüğümüzü gördüğüm an itibariyle zaten 4-4-2 çıktığımız hemen hemen bütün maçları verdik. Kısaca şöyle de bir oradan size istatistik vereyim, sağ olsun arkadaşlar bu konuda inanılmaz işler gerçekleştiriyorlar. Yer işaretlerini eklemiştim. Kimmiş bu istatistik, kimden gelmiş bilmiyorum. Doktor Cimbom diye bir takımdan gelmiş. Kocaeli Spor 4-4-2. AZ Alkmaar 4-1 yenildiğimiz maç 3-4-1-2 demiş. Ondan sonra Galatasaray Spor 2-2, 3-4-1-2. AZ Alkmaar Galatasaray 1-1, 3-4-1-2. Ondan sonra Kasımpaşa Galatasaray 3-3, 4-4-2 çift altılı demiş. Galatasaray'ın meşhur geçen senelerde geçen seneki ön turda elendiği ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği Young Boys maçı. Orası da efendim 0-1 Young Boys'un üstüne bitti. 4-4-2 çift altılı dediğimiz müthiş bir oyun stratejisi. Bunu şu anda bizim TRT Spor'da Osimhen'in attığı golde buna da geleceğim de dokunduğu an kalecinin ayağı maalesef önde ama arkadaki defans oyuncusu nerede? Onu da anlamış değilim. Yani çok ince bir offside'e gidiyor bu iş ama neyse buna da bakacağız. Buna da birazdan bakacağız. Bakalım ne diyorlar. Bünyamin Gezer ne demiş ki kendisiyle de hiç haz etmem. Neyse biz gelelim işimize. Kocaeli Spor maçında ne oldu? 4-4-2 çıktın. Nan'ı topladın. Osimhen aşırı sinirliydi. Icardi ile beraber oynadığı için tahmin ediyorum. 12 tane şut çekmişsin. 4'ü ceza sahası dışından 3 isabetli olmuş. Orta 33 tane yapmışsın. Ve hiçbir şekilde gol atacak pozisyon elde edememişsin. Buna karşı Kocaeli Spor 9 şut atmış. 4'ü ceza sahası dışından 3 isabetli. 5 tane de orta kesmiş. Oynama 65'e 35. Baktığımızda toplu oynama oranları. Yani kendi ceza sahasına kapanan ve bütün maçı açıkçası böyle oynayan, hiç neredeyse atak yapmayan, kendi yarı sahası kırmızı 2 bölge, genelde sarı yeşil, bizim ceza sahası önünde hiç yoklar bile yani. Bizim ceza sahası oralarda hiç yoklar. Yani bizim sol bekten onların sağ taraftan gelmişler. O yüzden de yani ne diyeyim ki şimdi yani. Sonra Samsunspor maçını izledim, oturdum. Adamlar da Perşembe günü maç yaptılar. 3-0 yendiler. Deplasmanda oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ya da kendi evlerinde oynadılar, çok önemli değil. 3-0 yendiler. Avrupa Kupası maçı yaptılar. 2-3 günde bir maç yapıyor onlar da. Hatta onlar bizden bir gün sonra yani maçı yaptılar. Ve bu durumda adamlar hakikaten futbolun tüm ne diyelim doğrularını yapmışlar yani saha içerisinde Eyüpspor maçında. Uzaktan şut var, ceza sahasına orta var, ceza sahası içine girişler var, kaçırdıkları tonla pozisyonlar var, rakibe verdikleri 3-5 pozisyon var ama 3-5 değil yani 3 pozisyon var. Çok da fazla getirmemişler Eyüp'ü kendi sahalarına. Eyüp Aydın müthiş işler, güzel işler yapmış, asistler yapmış, goller kaçırmış. İyi bir performans sergilemiş ki ben bu çocuğun üstünde durulması gerektiğini, böyle lig maçlarında Eyüp Yusuf'la çok rahatlıkla oynayabileceğimizi söylemiştim. Ama sağ olsun değerli oradaki adam uzaktaymış. Peki demiştim ama maalesef Okan Hoca hepsini, bütün gençleri takımdan tasfiye etti.
Hepsini ya kiraladı ya sattı ya bir şey oldu. Şu anda hiçbiri yok. 13 futbolcuyla 14 futbolcuyla takım götürüyoruz. Ahmet Kutucu'yu geçen sene aldık 6 milyona. Ortalıklarda yok. Adam müzmin yedek oldu. Bari ilk 11 çıkabilirdik Kocaeli Spor maçına. Ondan da verim alamıyoruz. Bay bu kadar formsuzken. Yani ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. Hani gerçekten ne diyeceğimi şaşırıyorum yani. Öf. Şu kadroya bak. Metehan Baltacı çıkart oynat. Ardunya'yı çıkart oynat. Kaan Ayhan hadi Bulu bile oynar. Ne bileyim Berkan Kutlu oynar. Ahmet Kutucu oynar. Yusuf Demir oynar. Ya Kocaeli Spor'a karşı bunlarla oynarsan herifler şimdi normal onların da ezberini bozmuş oluyorsun. Ne demek ezberini bozmak demek? Yani çok özür dilerim ya. Burnuma karınca kaçtı anasını satayım. Kusura bakmayın. Şunu yapmak zorundaydım. Yoksa programı devam ettiremeyecektim. Dediğim gibi yani Berkan'la, Ahmet Kutucu'yla, Yusuf'la ilk yarı başlasan hani ne olur ki abi? 5 tane değişikliğim var zaten. Yani ikinci yarının başında, ikinci yarının ortalarında değiştirdim. Bundan daha kötü olmazdı yine. Hakikaten bu Icardi'den Yusuf'un 10 kat Yusuf, Berkan Bay mı 10 kat Ahmet yani bugün için söylüyorum yani şu maçtan sonra oynanmış maçtan sonra yani bu değişiklikleri yapıp da sahaya oyun Berkan Kutlu çıkar oynar abi. Oynadı bu herif yani ne olacak yani anladın mı? Pozisyon ver, pozisyon da yaratırsın ama daha dinamik, daha anlaşılamayan, daha kontrol edilemeyen bir Galatasaray oynarsın. Çünkü bu adamlar hakikaten geçen sene kupa maçlarında Eyüp'le falan beraber çok iyi oyunlar gerçekleştirdiler. Bak çok iyi birkaç maç yaptılar. Ve ben izlerken hakikaten böyle oh dedim ya içim yağlıyordu şöyle güzel futbol. 2'ye 1'ler, verkaçlar koşuyorlar, paslaşıyorlar, üçgen yapıyorlar, ortaya geliyorlar, ortadan oyun kuruyorlar falan. Böyle yani ve tıkır tıkır Morata'nın yıldızlaştığı Boluspor maçını açın izleyin ya. Bak Morata'nın özür dilerim. Morata'nın yıldızlaştığı Boluspor maçına çıkıp izleyin abi. Şaka yapmıyorum yani. Müthiştik. Vallahi bak müthiştik. Yani şu takımı Kocaelispor'a karşı onu yap. Yani 50-50 böyle bir 44-5 tane yeni oyuncu yap. Hem onlar şekli oynasın, yerlerini kazanmaya çalışsın. Hem rakip takım şaşırsın. Ulan biz böyle çalışmamıştık. Biz Osimhen'i ona buna çalışmıştık. İşte Bay'a çalışmıştık. Şöyle bir orta sahaya çalışmıştık. Ne oluyor lan burada desin. Aklı karışsın heriflerin. Yok abi bu da yok. Sonra ne diyor Okan Buruk? Hikmet Pınarbaş kardeşimi de haklı çıkartır derecesine. Hikmet'e de selam olsun arada yazışırız. Müthiş analizleri vardır. O da müthiş bir analiz yaptı. Ondan sonra ve ne dedi biliyor musunuz? Müthiş bir analizde şunu söyledi. Veriler almış yani Avrupa verileri. Dedi ki evet biz birçok istatistiki olarak istatistiklerin ya ortasındayız ya üstündeyiz. Doğru verilerimiz var. Fakat bu veriler takım hücumundan dolayı değil, bireysel başarının bir ürünü olarak ön plana çıkıyor. İşte Osimhen'in baskısı, koşusu, işte onun temposu, Torreira'nın, Lemina'nın katkısı, Lasane'nin yaptıklarıyla onunla bununla hani bireysel daha çok veri olduğu için elimizde bu bireysel veriler takımın verilerini yukarı çıkartan veriler olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir takım hücumu göremiyorum. Yani ben onu öyle analiz ediyorum. Hikmet öyle bir şey yazmamış. Adam sadece Hikmet Pınarbaş elinden geldiğince adam bir istatistiki veri çalışmış. Ve bu veriler içerisinde söyleyin adını ben bir çıkarımda bulundum ve bu yaptığım çıkarımda maalesef bizim futbolculara dayalı taktiğimizin, futbolumuzun gönderisini ondan sonra ön plana çıkart. İşte adam yapmış gene inceleyelim diyor. Hikmet Pınarbaşı'yı takip ederseniz sayfasında zaten rahatlıkla göreceksiniz. Aynı zamanda yorumları da var zaten. YouTube kanalından da kendisinin yorumlarına rahatlıkla erişebilirsiniz. Gökhan kardeşim de var. O da çok güzel yorumlar yapıyor. Böyle Sinan da bugün çok güzel yorumlar yapmış adaşım. Bazen katılıyorum, bazen katılmıyorum ama birçok şeye katılıyorum. Bak burada diyor ki
Ne diyor? Hücum fazı. Galatasaray 4. hafta itibariyle hücumda 8-16 bandında ortalama verilere göre XG 1.84 elit durumdayız. Ceza sahası içi aksiyon 11.2 üst aralık. Pas zinciri uzunluğu 7.1 orta üst aralık. Field tilt %56.3 üstmüş. Bu tabloda üretim kalitesinin üst düzeyde ama varyasyonun düşük olduğunu gösteriyor denebilir. Varyasyonun düşük olduğunu gösteriyor. Hücumdan savunmaya geçiş falan filan 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 filan. Pres sonrası reaksiyon süresi ligin elit düzeyinde. Bu bak ön alan presi çok iyi yaptığımız zaten senelerden beri konuşuyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Top kazanım mesafesi çok iyi. Elit seviyede. Her şey üst elit gidiyor. Yani Torreira, Sara, Jakob, Sané bunlar üst elit giden durumlar. Savunma çizgisi kompakt, blok altı reaksiyon elit. Burası çift taraflı düşünmesi gereken bir kısım. Daha sonra inşallah demiş. Savunmadan hücuma geçişte de Dortmund profiline yakın işte üst orta seviyelerde işler yapmışız. Varyasyonlar da koridorlara bağlı demiş. İşte koridorlara bağlı kısım da bu. Yani biz gene alayım şunu elime. İşte şuradan Bay'ı kaçırabilirsek böyle ileri doğru fıtı 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 fıtı. Yok işte şuradan Sané'yi kaçırabilirsek ya da işte ne bileyim buradan Barış'ı buradan Sané'yi kaçırırsak işte buralardan da 3-5 top yaparsak bu arkadan yani şunları da buralara çektiğimiz bir alanda yani bize hücum yaparlarken topu kapıp da şu alanlara iyi gittiğimizde iyi kontroller yapıyoruz. Veya buradan tek top uzun çıkıp Osimhen'le Barış topu buluşturup buradan Barış'ı buradan Sané'yi ya da ortalardan işte bir Torreira'yı da hızlı koşturabilirsek 3-4 kişi yaparsak buralarda efsane işler yapıyoruz ama o da işte böyle patlama koşuları, işte deparlar, ortalama koşu mesafemiz az ama çok deparlı koşu mesafemiz fazla, uzun koşu depar mesafemiz fazla gibi gibi veriler veriyor. O yüzden de bunların birçoğu şunu gösteriyor. Oyuncu bazlı bir futbolumuz var. Ben de onu söylüyorum zaten. Galatasaray oyuncu bazlı bir futbolu var. Ön alanda pres tamam. Arka taraftan tek topta adamları üstüne çekip yani ben senelerce şuna mücadele ettim arkadaş. Yani şimdi defans adamlar burada tamam mı? Biz burada fıtı 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 gidiyoruz. Allah ne verdiyse topu buradan gezdiriyoruz. Şunları kenara alayım bir dakika. Heh. Hadi bu da olsun. Şöyle. Tamam mı? Adamlar buraya böyle dizilmiş olsunlar. Şöyle dizilmiş olsunlar adamlar. Sarılar işte Kocaeli Spor diyelim ya da bilmem kim. Biz geliyoruz abi buraya kadar iniyoruz. Herkesi buraya kadar indiriyoruz. Tamam mı? Buralarda böyle bir pas alışverişi başlıyor. Şurada işte defans oluyor. Şunu da bir kenara alayım. Heh. Ondan sonra şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Heh. Ondan sonracığıma işte böyle getiriyoruz topu buralara kadar. Defansı da şu orta saha çizgisine kadar çıkartıyoruz. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani tahmini anlatıyorum yani şimdi çok fazla şey yapmayalım. Hadi buraya da 4 dediğimizi varsayalım. Tamam. Şurayı da defansı da şurada 2 dediğimizi varsayalım. Apokerim de şey de burada olsun. Sanchez tamam mı? Burada top çevirirken bu kadar kalabalık bir şekilde. Abi ne oluyor biliyor musun? Buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü orta alan kapalı. Bizi kanatlara atıyorlar. Ya buradan kanada inip buradan orta kesiyoruz. Buradan orta kesiyoruz. Şu adam buradan orta kesiyor. Aynen bu noktadan böyle. Buradan içeri Osimhen'i koştururuz 3 kişiyle beraber. Bu adam kafa atıp topu buraya indirmeye çalışıyor. Burada hiç kimse yok. Gelemiyoruz çünkü bunun altyapısı hazır değil. Yani set ucumu hazır değil. Set ucumu dediğim yani bu adam buradan orta keseceği vakit Osimhen buraya koşu attığında anlatabiliyor muyum? Ya bu bayın çaprazdan buraya koşması lazım ya Torreira'nın içeri doldurması lazım. İlkay varsa İlkay'ın içeri doldurması lazım. Birilerinin şu içeriği tamam mı doldurması gerekiyor arkadaş. Yani bu adam içeri topu şurada aldığında veya şu taraflarda bir yerde aldığında şu kanada birisinin inmesi gerekiyor. Eğer sağ bek Salah inecekse Salah, Singo inecekse Singo. Yani buradan Sané kesiyorsa bilhassa onu söylemek istiyorum. Yani birisinin buraları doldurması gerekiyor. Eren işte Elmalı böyle goller atıyordu ters kanattan. Yani buradan operasyon yaptığımızda buradan koşuyu bırakmadığında bay içeri girdiğinde buradan devam edip boştan gelip golünü atıyordu. Biz şimdi buraları yapıyoruz ya. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Biz topu nerede top? Top. Ha. Topu kaleciye gönderiyoruz. Nerede kalecimiz? Kalecimiz burada. Topu kaleciye kadar döndürüyoruz buradan. Geri pas Apokerim'e, Davidson'a. Davidson'dan da buradan
şeye kadar geliyor bizim. Uğurcan'a kadar geliyor. Ne oluyor? Sonra herkes aşağı doğru kaymaya başlıyor. Defans çıkıyor tabii. Offside taktiği atacak. Biz buralara da top çevirmeye başlıyoruz. Ön alan pres yaparız diye düşünüyor. Bizi kitleyebileceğini düşünüyor. Tamam mı rakip defans? Biz ne yapıyoruz? Osimhen'i buraya atıyoruz. Şuraya Bay'ı koyuyoruz. Şuraya da Sané'yi koyuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki hadi Apo'cum vur ileri kanada. Hadi Davidson'cum vur ileri kanada ya da Uğurcan'cum vur ileri Osimhen'e vur. İşte ne bileyim Bay'a vur. Sané'ye vur. Uzun vur. Bu alırsa gidiyor. Bu buradan koşuyor. İşte orta kesiyor. Gol oluyor. Bazen bu gidemiyor. Bu tek başına gidiyor. Burada ne yapacağını şaşırıyor buralarda. Olan diyor ben ne yapacağım burada diyor. Daha o sırada takım şuralara falan anca gelmiş oluyor yani. Gelememiş oluyor. Anladın mı? Tek başına işte Icardi'nin Ajax maçında 80 küsur dakikada şut attığını düşünün. Kaleciden dönseydi kimse tamamlayamazdı. Çünkü ceza o anda yani Icardi şuradan şut attığı pozisyonda en yakın Galatasaraylı şuradaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani en yakın Galatasaraylı oradaydı. Kondisyon müthiş ya takımın. Uçuyoruz kaçıyoruz ya. Kondisyon buradaydık. Icardi parmak ucuyla kaleci çevirip direkten döndü ya. Dışarı mı çıktı? Yani direğe vurup çıktı galiba ya da içeri döndü bir şey oldu. Yani sekse şuradan onu tamamlayacak bir Galatasaraylı yoktu. Ne yapıyoruz? Ön alan pres. Olmadı takımı çek geriye. Uğurcan'a kadar in. Topu buralarda evele gevele. Buradan adamları kaçır. At. Buraya da olmadı. Pres yedi. Osimhen'e uzun şişir. İşte ikinci topları kapma. Hikmet'in dediği gibi. Bas burada. Deli danalar gibi Allah ne verdiyse herkese bas 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 bas. Oldu ki topu kaparsan çünkü orayı iyi analiz ediyor. Diyor ki top diyor Kocaeli'ye Ajax'a geldiğinde diyor Ajax'ı şuradan veya buradan çıkıyor diyor. Onu marke edersen diyor adamın pas istasyonlarını öldürürsün. Pas istasyonunu öldürürsen çıkamazsın. Uzun oynatır. Uzunu da biz Davinson Apo ile alırız. Davinson Apo ile aldıktan sonra da mümkün olduğunca en hızlı şekilde direkt ileri giderek golü yakalayabilirsiniz dedik. Nitekim de öyle oldu. Çok fazla pozisyona girdik. Hele ilk golü attıktan sonra Ajax'ın vermiş olduğu arka taraftaki açıklıkları ziyadesiyle kullandı. Kocaeli Spor'a karşı ne yaptık? Kocaeli Spor'a karşı hiçbir şey yapamadık. 90 dakika boyunca dökülen Icardi oyundaydı. Icardi rehabilitasyon merkezi. Gerçekten Icardi rehabilitasyon. Bak dakika 65. 65. dakikada 1-0 geride olan Galatasaray Spor Kulübü'nün veciz futbolcu sağ kanada inmiş olan Osimhen topla gidiyor. Önüne attı. Sağ kanattan girdi. İçeri orta kesti. Bay da sol ayağıyla vurdu. Kaleci kurtardı. Ve arkaya direğin orada da dışarı giden topu defans oyuncusu çıkarttı. O sırada evet Barış Alper vuruyor. Çok kötü bir sol ayak vuruşu. Kaleci parmaklarının ucuyla dışarı çelerken yani top dışarı gidiyor. Gol olmuyor. Ortaya kim gelmiş o esnada? Sané gelmiş. Böyle abuk sabuk bir atak organizasyonu. Gene bak aldık topu ileri vurduk. Ondan sonracığıma pozisyonun başlangıcıymış. Korner çizgisinin orada topu kapıyoruz. Ani atakta. Mesela Barış burada vurmayıp topu döndürüp çevirse arkadan Icardi geliyor. Arkadan Sané geliyor. Yani vurmasa pozisyonda biraz aklını kullansa, tutsa topu bu çalışmayla olacak bir şey. Yani tutup dönse, çekse Sané boş kaleye topu atar. Arkadan gelen Icardi'ye vurur. Orada bir set hücumuna dönersin. Bunlar hep çalışmayla olan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar hep çalışmayla olan şeyler. Bir de out'tan gol meselesi var. Efendim out'tan, kornerden ve touch'tan offside olmuyor. Bu kuralı bilmeyen değerli arkadaşlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Evet gene bir tane kapalı açıdan Osimhen'in girip de beşliğe vurup gol atamadığı bir pozisyon daha. Ondan sonracığıma adamların dönem dönem gelip pozisyonları da kaçırdı. Hele bir tane karşı karşıya var. İnanılmaz kaçtı yani. Hele iki tane var. Bir tanesi adam pas vermedi. Bir tanesi de Uğurcan çıkarttı. Yani biraz şanssız olsak 3-4'e falan gidiyordu maç yani. Daha da hizmete ve rezalete doğru gidiyordu. O yüzden ben bu konuyu açmayayım. Evet 3 şeyden offside olmaz. Out atışı offside olmuyor. Kural 1. Kornerden olmuyor. Çünkü sıfır çizgisinden ortaladığın için topu. Anlatabiliyor muyum? Kornerden offside olmuyor. 3. Touch. Touch atışından olmuyor. Allahu Ekber. Anladın mı babacığım? Size ancak böyle anlatabileceğim ben bunu. Touch çizgisinden şey olmuyor. Bir tane yediğimiz pozisyon var. Dur bakayım geliyor şimdi. Dakika kaç? 70'lerde. Bak adam geldi 2'ye 1'ler.
Ortada bomboş adam var. Geçse topu ortalasa 2'ye gidiyor maç. Sağ olsun arkadaş kaleye vurmayı tercih etti. Davinson da önünü kapatmak suretiyle pozisyonu yedi. Yerli bir arkadaşımız oldu. Taha galiba herhalde arkadaşın adı bilmiyorum. Şu anda tanıyamadım ama o. Şimdi bak sağdan atak yapıyoruz. Aldı, eveledik, geveledik, bir şeyler yaptı. İçeri orta kestik, döndük, gol attık. Şimdi Sara'nın orada ne işi var? Onu da anlaşılmaz bir şey. Neyse. Offside kuralından bahsediyorduk. 3 taneden offside olmuyor. 1, 2, 2 kişinin olması gerekiyor. Yani bir pozisyonun offside olması için size şuradan anlatayım. Kaleci kalesinde olduğunu farz ediyoruz biz hep. Tamam mı? Defans oyuncusu. Sen bu defans oyuncusunun önünde olamazsın ama şurada bir adam da olması gerekiyor. Bu adam olmazsa sen bu adamın, anlatabiliyor muyum? Berisinde olduğun an offside'e düşüyorsun. Tamam babacığım? Yani tek adam. Okey? Bu. Yani burada bir adam da olmak zorunda. Okey? Yani sen 2 kişi diyorsun yani buradan çıktın offside değil. Bu offside değil. Okey? Yani böyle çıkınca offside değil. Ama 2 kişi olması gerekiyor. Bir kişi olursa bu son adam olmuyor. Bu offside'de kalıyorsun o zaman. Tamam? Bu offside'de kaldığın bir an olarak tarihe geçiyor. 2 kişi olması gerekiyor. Yani burada olduğunda top sana atılırsa offside'sin. Arkada bir adam olmadığı için. Okey to. Burada da bir de top var. Sonuncu olarak. Topun eğer hiç kimse yok. Sen buradan geliyor bir tane Galatasaraylı. Tamam mı? Orta kesecek. Burada olursan offside, topun ilerisinde olsan topun gerisinde olursan offside değil. Okey? Bunu da bildiniz. Ondan sonra abuk sabuk bir hücum, abuk sabuk bir isteksizlik. Duran sürekli abuk sabuk ortalar. Okan Buruk sonunda da dayanamıyor. Diyor ki ey Galatasaray'ın pahalı ayakları ben size tonlarca maaş verdirttim, para verdirttim, takıma kattım. Sizi eğiliyorum, sizi seviyorum, siz de her fırsat bulduğumda size tatil izni veriyorum, gezmenize izin veriyorum, eğlenmenize izin veriyorum. Ama siz kalkıp bir maçı kurtarmıyorsunuz benim için. Ben bu maçı çok konsantre değildim. Siz de konsantre değilmişsiniz. Allah razı olsun. Hepimiz bir çuval inciri berbat ettik. Kocaeli Spor'dan ilk mağlubiyetimizi aldık ki bu takım bence namağlup şampiyon olurdu. Berabere kalır mıydı? Evet. Gol yiyebilir miydi? Tabii ki de evet ama ben namağlup şampiyon olabileceğimize inanıyordum. Sadece ikinci dönemde işte 2 tane kritik derbi vardı. İşte Trabzon'a eğer kalırsa Trabzon tabii ki de Fenerbahçe. Yani şimdi hem bu dönem oynayacağız. Yani bir Fenerbahçe maçlarındaki zorlukları vardı. Samsun maçının zorlukları vardı ama onları da rahat geçmiştik. Şimdi buradan sonra kaldı nedir? 2 tane tercih var Galatasaray'ın. Yani 2 yolu var daha doğrusu tercih demeyelim. Evet 2 tercihi var. Bunlardan bir tanesini değerlendirecek. Avrupa'da son 16'yı mı zorlayacak? Ligde şampiyonluğu mu zorlayacak? Geçen seneye kadar biz hedef 23'tü, 24'tü, 25'ti. Şampiyonluğu zorladık. Avrupa'yı unuttuk. Buradan para geldi biraz. Mutlu olduk. Çok abanmadık. Çok asılmadık. Hatta Okan Hoca ne dedi? Avrupa'dan elenmemiz ve Türkiye Kupası'ndan elenmemiz hayırlı oldu. Lige artık asılabileceğiz. Haftada bir maçlık takımız dedi. Koyduk cebe. Geçen senelerde de futbolcuları çok eleştirmişti. Birkaç maç söylemişti. Mertens alınmıştı, o alınmıştı, bu alınmıştı falan. Alınacak bir şey yok arkadaşlar. Diyor ki Okan Buruk size. Kardeşim diyor. Siz diyor niye çözemediniz bu maçı diyor. Ön taraftakiler diyor. Hayırdır siz diyor ya. Niye çözsemediniz ya şu maçı diyor benim için de diyor. Bu kadar mı diyor sizin için değerim yoktu, bu kadar mı kıymetim yoktu sizin için dedi. Ve işi bitirdi. Ondan sonra tabii hakem konuştuk. Yok penaltı vardı, o vardı, şu vardı. İşte yok. Osimhen'in mesela sinirli olması bir maç anlamsızdı. Niye sinirliydi hiç anlamıyorum. Böyle gereksiz bir gerginliğe, itişmeye, kakışmaya, adamı tokatlamaya falan girdi. Anlaşılmaz işler. Sonra Samsunspor'u seyrediyorsun. Adamlar topu o kadar güzel kullanıyorlar ki. Yani o kadar güzel kullanıyormuşlar ki. Bak burada Eyüpspor da bayağı iyi kapanmış onlara. İyi çalışmış. Hatta böyle beşli defans falan yaptılar. Ondan sonra şunları hemen şuradan alayım. Abi adamlar mis. Vallahi mis gibi çalışmışlar derslerine. O kadar güzel atak yapıyorlar ki adamlar. Hiç boşa atakları yok. Abi geliyor Emre Kılınç buraya kadar iniyor. Şuraya kadar indiriyorlar adamı. Orta kesiyor. Burada 3 tane adam. 3. Ceza sahası içinde 3 tane adam.
Hatta yetmiyor, dönüşüne 2 adam da burada. Öyle bir parselasyon yapmışlar ki sahaya. Mis. Anladın mı? Buradan adam kaçıyor içeri. Buraya orta geliyor. Buraya pas geliyor. Şutlar var. Top takipleri var. Onlar var. Bunlar var. Günün sonunda 1-0 maçı kazanıyorlar. Böyle oyna canım iyi arkadaş. Yani o da Samsunspor. Az bir bütçeyle işler yapmaya çalışıyor. Sen çok bütçeyle işler yapamıyorsun. Sahada oynayamayan bir Galatasaray. Şimdi diyorlar ki işte Okan Buruk şöyle, yok oyuncular böyle, yok hakem şöyle, yok maç sonunda küfür edildi, yok başkanı şöyle dedi, böyle dedi. Ya kardeşim bu adamlar lige çıktıklarında biz bunları bilmiyor muyduk? Başkan mı değiştirdiler? Lige çıktıklarında da başkan buydu. Bunlardan karşılaşacağımıza da adam buydu. Hepsi buydu yani. Anladın mı? Yazık. Galatasaray maalesef sistem takımı değil, oyuncu takımıdır, futbolcu takımıdır. Futbolcular da maç seçiyor. Teknik ekip de maç seçiyor. İki seçeneğimiz var. Ya ligde gideceğiz, ya Avrupa'da gideceğiz. Okan Buruk şeye çok dua ediyordur. Yani şu farkı ben bir takılırlarsa diye bir 3'e 4'e çıkartırsam en azından şu araya kadar yani araya kadar orada bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nden de şu anda iyi gidiyoruz istatistik olarak. Bir maç da alırsam kuvvetle muhtemel ilk son 16'ya, son 18'e kalırım. Bu da beni rahatlatabilir. Arada bir boşluk var. Avrupa Kupası'nda maç yapmama fikstürü rahatlığı gelecek. Orada Türkiye Kupası ile ben bu maçı idare eder, puan farkını korursam, kendimi ileri tarihe atarsam maç sonrasına, o zamana bakarız diye düşünüyordur. Kuvvetle muhtemel ama Okan Hocam maalesef olmayacak. Dediğim gibi sen geçen senelerde söylemlerinle, bu seneki söylemlerinle, yaptıklarınla, ettiklerinle, inadınla Galatasaray'ı bir sistem takımı haline getiremeyeceksin. Ancak böyle pahalı transferlerle, futbolculara bağlı oynadığımız futbolla, onları motive ederek, gerçekten hani Fatih Hoca'ya söylüyorlardı, haksızlık ediyorlar, işte gazla çıkartıyor takımı diye. İşte takımı gazlayarak bu kadar oluyor. Yani az çalışma, 2 tane taktik çalışmayla, işte Ajax maçındaki gibi takımı motive edememekle ya da ne bileyim eksiklerini doğru çalıştırmayarak geldiğin noktada Kocaelispor'a 1-0 yenilerek rezil rüsva oluyorsun sevgili Okan Buruk. Bundan sonra bizi ne bekler? Vallahi bundan sonrası bizi ne bekler bilmiyorum. Şu anda milli aradayız. Torreira da ufak bir sakatlık geçirmiş ama iyiymiş. İlk önce çok kötü olacağını söylediler. Sonra iyi olacağını söylediler. İşte İlkay döner. İlkay ile birkaç maç kazanırsın. Zaten önümüzdeki 22'si Galatasaray Gençler Birliği. Sonra da Fenerbahçe Galatasaray var. O arada içeride US Giloaz'la oynuyorsun. 25'inde ne zamanmış? 22, 25. Şuradan bakalım. Evet. Gençler Birliği oynuyorsun. İçeride Avrupa Kupası maçı yapıyorsun. Oradan çıkıyorsun. Gidiyorsun. Fenerbahçe ile oynuyorsun. Fenerbahçe'de o hafta gene kuvvetle muhtemelen bir Avrupa Kupası maçı var. O da Avrupa Kupası'nda maçını oynuyor. Biri gözüküyor pazartesi günü. Bakalım Fenerbahçe Galatasaray maçı nelere gebe. İşte bu hakemler, iddia oynayanlar, şike sürecine bulaşanlar. Ne bileyim abuk sabuk durumlar var. İşte ahlaklı demiştim ya oyun açılıştayken Atatürk atamızın ahlaklı lafı nereye geliyor? İşte ahlaklı buraya geliyor. İşte ahlak var, ahlak var. Anlatabiliyor muyum? Yani formada terin son damlasına kadar oynamak da ahlak, bahis oynamak da bir ahlak, oynamamak da bir ahlak. Ee, işte ne bileyim yani takımda benim oynamamam gerekiyor. Ondan sonra sen başka futbolcuyla oyna demekli bir ahlak. Kendini bilerek eğer ilk 45 dakika kötü gidiyorsan ben kenara geleyim demekli bir ahlak. Kırmızı kart görmemekle bir ahlak. Gibi gibi bu ahlak meselesini size ziyadesiyle açabilirim. Bundan sonra ne olur? Gençler Birliği'ni yeneriz. Çünkü kuvvetle muhtemel Okan Buruk o maça çalışacaktır. Milli maç dönüşü. Dönüşünde Giloaz var. Onun da ya berabere biter ya yeneriz diye düşünüyorum. Giloaz bakalım ne yapmış son dönemde. Şu anda Belçika Ligi'nde lider gidiyor. 3 beraberlik bir mağlubiyeti var. Hiç de fena bir durumda değil ama içerideyiz. Bu ıslıkla mıslıkla işi götürürüz diye düşünüyorum. Belçika futbolu, sistem futbolu, teknik futbolu. 65 milyon euro değerindeki bir takım. Sebastian Pocinoli'ymiş adamların şeyi. Kapasitede 8 binlik bir stadyumda oynuyorlar. Zaten ben orada uzunca bir süre yaşadım.
Kuruluş 1897'de kurulmuş. Union Saint-Gilloise. Yani Saint-Gilloise Ünyonu Birliği. Enteresan yani. Şosede Brüksel. Ben de Şosede Zemberg'deydim. İlkokulu orada okudum. Zaten toplasan nüfusu 12-13 milyon adamların. Yani o yüzden de içeride oynuyoruz. Adamlar da feleklerini şaşıracaklardır. Evet. Okan Buruk gene yapacağını yaptı. Maçın önüne geçti. Kocaelispor maçında Icardi'yi kazanırım dedi. Icardi'yi rehabilite ederim dedi. Edemedi. Kötülüğü Galatasaray yaptı. Galatasaray'ın arması yenilmez armayı yenilir hale getirdi. Diyeceksiniz bu adam rekortmen, o 33.502 maçta 7 mağlubiyet aldı. Bu kadar oyun oynadı, bu kadar oyun oynadı. Ben bu takım namağlup şampiyon olmasını bekliyordum. Kusura bakmasın abicim. Bu çıtayı yukarı koyan ben değilim. Bu çıtayı yukarı koyan önce yönetim, sonra kendisi Okan Buruk. Sen Icardi'li, ne bileyim Osimhen'li, Sané'li, Singol'u 30 milyon, Sara 25 milyon, böyle 300 milyon euroluk. Şu an 300 milyon Galatasaray'ın mali değeri. 300 milyon euroluk bir takımda oynuyorsan kusura bakma namağlup oynuyorsun. Tamam kardeşim, mağlup olabileceğin bir iki takım var. Pek tabii ki de onları da beraberlikle geçiştirir, iyi futbol oynar. Buraları da aşarsın diye beklerim. Kimse kusura bakmasın. Bazı insanlar hedef koyarlar kendilerine. Namağlup oynamak da bir hedeftir. Bakalım neler olacak, neler bitecek. 1024 futbolcu alınmış. Eren Elmalı A milli takım kadrosundan çıkarıldı. Daha neler olacak, neler gelecek, zaman bize ne gösterecek, bakalım bu iddia meselelerinde. Evet, hepinize sevgi ve saygılar. Takip ettiniz, abone oldunuz, müthiş yorumlar yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçtan sonra, milli maç arasından sonraki maçımızda da görüşmek üzere. Şen ve esen kalın, Galatasaray'la kalın.